Merhabalar, Neslinden Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son günlerin en trend tarifi olan evde yaprak döner yapımını paylaşacağım. Ben size iki şekilde sunum hazırladım. Bir bu şekilde İskender döner şeklinde, bir de ekmek arası döner şeklinde hazırladım. Muhteşem bir tarif. Tüm detaylarıyla şimdi yapımına geçelim. Kıymadan yaprak dönerimiz için kabımızın içerisine 500 gram kıymamızı alalım. Çift çekim olmasına dikkat edelim. Bunun üzerine büyükçe bir baş soğanı ince tarafıyla rendeledim. Rendemizin bunu alalım. Bir kaşık yoğurdun susuz tarafından aldım. Bunu da ilave edelim. Baharat olarak da tuz, kırmızı biber, çok az kimyon ve karabiber ilave ediyorum. Kıymamızı şimdi şöyle güzelce bir yoğuralım. İyice yoğurmamız çok önemli. İsterseniz bir rondoda da yapabilirsiniz bunu. Veya bir mutfak şefiniz varsa orada da yapabilirsiniz. Ama şöyle elimizle güzelce bir 5-10 dakika iyice yoğuracağız. Ben orta yağlı bir dana kıyma kullanıyorum. İsterseniz biraz kuzu dana karışımı da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Bazısı hani kuzu kokuyor diye istemeyebilir. Ama o şekilde de çok lezzetli oluyor. Ben tamamını dana kullanıyorum. Orta yağlı bir dana kıyma. Kıymamızı güzelce yoğurduk. Şimdi 4 eşit parçaya bölelim. 5 de olabilir. Büyüklüğüne küçüklüğüne göre belki şimdi 5'e de bölebiliriz ama şu an 4'e bölüyorum. Şöyle elimle yuvarlıyorum. Yağlı kağıtlarımızı daha eşit oranda tek tek koymak için. Eğer fazla gelirse tekrar 5 de yapabiliriz. Şu şekilde yuvarlayıp bir tabağıma alıyorum. Bir tane yağlı kağıdımızı masamızın üzerine alalım veya mutfak tezgahının fark etmez. Bir parça da kıymamızın bir tanesini alalım ortaya. Şöyle elimizde biraz yasıltarak büyütelim. Başka bir yağlı kağıdı da bunun tam üzerine örtelim. Şöyle yine elimizle bastıralım. Şimdi merdanemizle şöyle yavaş yavaş büyütelim. Döndürelim ara ara böyle. Mümkün olduğunca en ince şekilde açmaya çalışalım. Çok ince bir şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde hazırladım. Aralarda şuralardan taşmalar olabiliyor merdane ile gezerken, onları da alabilirsiniz, hiçbir sorun yok. Şimdi şöyle bir tarafından yavaş yavaş kaldırarak üstteki yağlı kağıdını açalım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde de ayrılıyor üzerinden. Şimdi de yağlı kağıdımızın şu dar kısmından başlayarak tepsimize daha kolay yan yana koyacağımız için şu şekilde gevşek şekilde, çok da sıkmadan katlayarak toplayalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bir tane daha yine alıp aynı şekilde yapmaya devam edelim. Önce elimizle biraz yasıltalım. Direkt yağlı kağıt koyup o şekilde yapmaya kalkarsanız orantısız olabiliyor arkadaşlar. Ben bunu birkaç kez denedim. Onun için bu şekilde yapmak daha güzel oluyor. Aynı yağlı kağıdı tekrar üzerine koyalım. Ve yine elimizle şöyle bastıralım. İkinci kıymamızı da gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yaydık. Arkadaşlar bir püf noktası söylemek istiyorum, göstermek istiyorum. Şimdi şöyle tam eşit oranda gitmediyse, mesela bunun gibi arada böyle boşluklar kalmışsa,
Oraya çok az kıyma parçası koyarak tekrar kağıtla kapatın ve üzerine merdaneyle geçtiğinizde aynı şekilde tekrar devamı gibi olacak. Şimdi onu göstereceğim. Şu kadar küçük bir parça diğer parçalarımızdan alalım. Oraya koyalım. Yani bu değişik yerlerinde olabilir. Kenardaysa çok önemli değil de ben göstermek için bu şekilde kapatın ve merdaneyle tekrar üzerinden geçtiğinizde bakın aynısı oluyor. Şöyle göstereyim. Bakın çok güzel bir şekilde tekrar doldu aynı yerler. Şimdi üstteki kağıdımızı yine çıkaralım. Gördüğünüz gibi çok da kolay bir şekilde, artık üstteki kağıt yağlandığı için çok kolay bir şekilde ayrılıyor. Ve tekrar da kağıt israfı olmamış oluyor. Yine aynı şekilde katlayarak toplayalım. Gördüğünüz gibi harika oldu. Hazırlamış olduğumuz yaprak dönerlerimizi şöyle yan yana aralıklı bir şekilde tepsimize yerleştirelim. Kağıtta yaprak dönerlerimizin hepsini gördüğünüz şekilde hazırladım. 4 parça tam geldi. Her bir tanesine birer parça tam yetti. Siz de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Fırınımı 200 derecede 20 dakika önce ısıttım. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza pişmeye gönderiyorum. Yaprak dönerlerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika oldu. Benim fırınımda 20 dakikada pişti ama bu her fırına göre farklılık gösterebilir. Bir 5 dakika eksik veya fazla olabilir veya fırın ısısına göre 200 veya 220 derecede pişirebilirsiniz. Ben 200 derecede 20 dakikada pişmesi benim için yeterli oldu. Şimdi yaprak dönerlerimizi şöyle açmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi harika olmuş. Bakın hiç yapışmadan çok güzel bir şekilde ayrıldı. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın muhteşem, gerçekten harika oldu. Şimdi bir tane daha açalım. Gerçekten harika. Evde yapabileceğiniz en güzel döner gerçekten. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın çok sıcak, tutamıyorum ama muhteşem gözüküyor gerçekten. Hepsini şimdi sırayla açalım. Şu içinde biriken suyu dökmeyin arkadaşlar. Bazı tariflerde o şekilde söyleniyor ama bence o nemli ve ıslak kalmasını sağlıyor. Yoksa kuru olur. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten harika. Muhteşem. Şu kenarları çok güzel kızarmışlar. Tabi oralar daha yüzeyli olduğu için. Ama her tarafı harika bir şekilde pişmiş. Efsane bir dönerimiz oldu. Dönerimizi şöyle şimdi bir servis tabağımıza alalım. Şöyle parçalayabiliriz de. Gördüğünüz gibi muhteşem. İnceliği de harika olmuş. Çok güzel bir şekilde de pişmiş ve kızarmış. Kağıtta et dönerimiz gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Ben iki şekilde sunum hazırlıyorum. Birisi bu şekilde hamburger ekmeğinin içine patates kızartması ve dönerimizden koyarak bu şekilde içerisine soğan ve domates de koyalım şöyle. Bu şekilde gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Bu da harika bir şekilde çocuklarınıza beslenme saatlerini bile koyabilirsiniz veya okuldan geldi acıktılar hemen hazırlayıp ellerine verebilirsiniz. Bir tane de şöyle İskender gibi hazırlayacağım. Şöyle koyayım. Altına pidemi küçük küçük kestim. İsterseniz tereyağıyla ocakta da çevirebilirsiniz bir şöyle yağlı. Kenarında biraz patates, biber ve domates koydum.
Şöyle parça parça koyalım. Siz de istediğiniz şekilde, isterseniz pilav döner o şekilde de hazırlayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde İskender gibi, isterseniz ekmek arası döner gibi istediğiniz şekilde hazırlayıp sunabilirsiniz. Her şekilde harika. Biliyorsunuz bu şu an bütün sosyal medyada trend olan bir tarif. Ben de sizler için denedim ve gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem oldu. İskenderimizin üzerine şöyle domates sosu hazırladım. Sadece domates salçasıyla, çok az da içerisine zeytinyağı gezdirdim. Şöyle onu da gezdirelim, 2-3 kaşık. İskenderimizin üzerine de kızdırdığımız şöyle tereyağımızı da gezdirelim. Harika oldu. Mis gibi. İnanın bunu en iyi İskendercilerde bile yiyemezsiniz gerçekten. İskender dönerimizden şimdi şöyle bir tane alalım. Gerçekten muhteşem. Bakın yumuşacık. Harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten pişman olmazsınız. Lezzeti, kıvamı gerçekten harika. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Ekmek arası döner şeklinde de olan bence harika oldu. Çocukların, gençlerin bayılacağı, tabii biz büyüklerin de bayılacağı bir tarif. Bakın içerisinde ne kadar bol eti, soğanı, patatesi, harika oldu. Mis gibi afiyetle tüketebilirsiniz. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.